Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mayasız, tavada hazırlayabileceğiniz çok kolay bir pizza tarifi vereceğim. Kapalı pizza tarifi. Ve sizlere bitmiş halini yakından gösteriyorum. Tarifime geçiyorum. Gerekli olan malzemeler: 240 gram yani 2 su bardağı unu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzu hafif karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş suyunu ekliyorum. Tam 135 gram su ekledim. Yani yarım su bardağından biraz fazla diyebilirim. İlk olarak kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamuru elimle yoğurmaya başladım. Bana destek olmak isteyenler lütfen videomu sonuna kadar izlerlerse ve ufak da olsa bana bir yorum atarlarsa çok sevinirim. Hamurun kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Bir 10 dakika dinlenmesi için kapağını kapatacağım. 10 dakikadan sonra hamurum daha da güzelleşmiş hale geliyor. Şimdi hamuru ortadan 2 eşit parçaya böleceğim. Kıvamını yine sizlere gösterdim. Hamurumu 2 eşit parçaya böldükten sonra yine bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Dinlendirmemin sebebi hamuru daha kolay açabilmek için. Ama eğer aceleniz varsa hamuru dinlendirmeden de daha çabuk yapabilirsiniz. Biraz un alıyorum. Ve lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Hamurumu 25-30 santim çapında açacağım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca benden başka istediğiniz tarifler olursa yorum bölümüne yazarsanız hangi tarif daha yoğun istek alırsa onu sizler için paylaşırım. Hamurun birini açtım. İnceliğini de sizlere gösteriyorum. Şimdi bu açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Diğer bezemi de yine aynı şekilde açacağım. İki hamuru da açtım. Bir tatlı kaşığı kadar ketçap, bir tatlı kaşığı kadar salça ve biraz pul biberle tuz, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını ekledim. Bunları karıştırdım. Pizzamın sosunu sürdüm. Ve sosun üzerine birazcık rendelemiş olduğum kaşar peyniri. Yarısını üzeri için ayırdım peynirin. 3 tane küçük boy mantar doğramıştım. Mantarları ekliyorum. Yine ince ince doğradığım 2 adet yeşil biber ekliyorum. Biraz salam ve sucuk ekliyorum. İsteyenler sosis de ekleyebilir. Mutlaka deneyin ve bu tarifin tadına bakın. İnanın çok hoşunuza gidecek. İster kahvaltıya, ister akşam yemeğine. Çok hoşunuza gidecek bir tarif. Biraz da mısır ekliyorum. Ve kalan kaşar peynirimi de üzerine döktüm. Şimdi açmış olduğum diğer hamuru da yan tarafta açacağım. Ve hazırlamış olduğum salçalı ketçaplı sostan hamura sürüyorum. Sürdüm. Sürmüş olduğum hamuru pizzamın üzerine kapatacağım.
Hamurun kenarlarını elimle düzeltiyorum ve dış kısımda kalan iyice uçlarını da videoda gördüğünüz gibi katlıyorum. Kapalı pizzam pişmeye hazır. Ocakta ısıtmış olduğum tavanın üzerine hazırladığım pizzayı geçireceğim. Bir oklavadan yardım alabilirsiniz. Ve tavaya koydum. Ocağın altını kısık ateşe ayarladım. Bir kapağını 5-10 dakika kapalı tuttum. İç malzemesi iyi pişsin diye. Ve kapağını açtım. Arada bir alt kısmını kontrol ediyorum. 10 dakikadan sonra ocağın ısısını biraz yükseltebilirsiniz. Ve bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Bu şekilde arkalı önlü tavada pişiriyorum. Diğer tarafı da pişti ve pizzam yemeğe hazır. Servis tabağına alacağım. Özellikle sıcak sıcak servis ederseniz tadına doyamayacaksınız. Sıcak olduğu için biraz kesmekte zorlanıyorum. Ve işte o muhteşem beklenen an. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. İnanın hepinizin çok seveceği, kolay, bekleme gerektirmeyen tavada bir pizza tarifi. İsteyenler bu hamurdan fırında da normal bildikleri pizzayı yapabilirler. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Yanında da domatesle ben bu pizzaya bayılıyorum. İsterseniz bıçakla ve çatalla, isterseniz de elinizle yiyebilirsiniz. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.